Göçmen bir kuş olan bozkuyruk kakan, ülkemizde görülen 10 kuyruk kakan türünden biridir. Kış aylarını Afrika ve Hindistan'da geçirdikten sonra ilkbahar göçüyle birlikte ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülebilirler. Genel olarak böceklerle beslenen bu tür oldukça ürkek ve çeviktir. Avını yakalamak için yüksek bir yerde bekler ve gördüğünde hızla inerek avlar. Tarla çintesi, diğer bir deyimle tarla kiraz kuşu da ülkemizde sık görülen türlerdendir. Günümüzde bazı araştırmacılar tarafından İspinozgiller familyasında sınıflandırılmış olsa da biz onları kiraz kuşu veya çinte olarak biliyoruz. Alışılmış bir durum olmasa da erkekler dişilerden yaklaşık %20 daha büyük boyutlardadır. Avrupa'daki en büyük popülasyon tahminen 3 ila 9 milyon çift ile ülkemizdedir. Tarla çintesi adından da anlaşılacağı üzere bu geniş tarlalarda özellikle yol kenarlarında bulunan çalı, ağaç ve taşlar üzerinde görülürler. Bu güzel kuş bir boğmaklı toygar. Gagası çok güçlü ve kalın, kaşı açık renklidir. Gözünün üstünde ve yanağının altında geniş beyaz çizgiler bulunur. Boynunun ve göğsünün iki yanında boyu çok değişken iki siyah leke vardır. Tarlalar, düzlüklerdeki otlaklar, alçak çalılık bozkırlarda ve kurak taşlık arazilerde yaşar. Batı ve Orta Anadolu'da oldukça yoğun olarak ürerken, doğuda daha çok geniş vadi ve ovalarda bulunur. Barajın sığ kısımlarında birçok kuş türü günün bu saatlerini beslenerek geçiriyorlar. Çamurcunlar, sakarmekeler, angıtlar bu bölgenin en kalabalık popülasyonunu oluşturan türlerdir. Gri balıkçıl da tüm zarafetiyle orada. Yüzlerce angıt gün boyunca oradan oraya uçuşuyor. Genelde çiftler halinde yaşıyorlar. Sulak alanın sakinleri arasında bülbüller de var. Ancak onları görmek oldukça zor. Sadece seslerini duyabiliyoruz. Kuş gözlemcilerimiz bir diğer gözlem alanına doğru gidiyorlar. Bakalım orada bir sürprizle karşılaşacaklar mı? Burada gözlemcilerimizi ilk olarak tahtalı kuşlar karşılıyor.
Hemen karşıdaki ağaçların üzerinde bir tahtalı sürüsü dinleniyor. Genelde otçul bir tür olan tahtalı, çam tohumları, zeytin ve her türlü taneli tohumları yer. Ayrıca kayın fıstığı, meşe palamudu, tomurcuklar, yumrular, otları ve taze sürgünleri de yerler. Bu kuşların bazı böceklerle de beslendiği gözlemlenmiştir. Söğüt bülbüllerinin güzel ötüşleri arasında kuş gözlemi devam ediyor. Kuşları ürkütmeden onlara yaklaşmak çok önemli. Bir ses kuş gözlemcimizin dikkatini çekiyor. Ama görüntü almak o kadar da kolay olmuyor. Yoğun yağışlarla beslenen dere suları, doluluk oranı oldukça düşen barajı beslemeye çalışıyor. Söğüt bülbülleri, ağaç kakanlar ve diğerleri. Hepsinin sesini duyuyoruz ancak onları görmek için biraz sabırlı olmak gerekiyor. Kuş gözlemcilerimiz seslere iyice yaklaştılar. Bakalım bir şeyler görebilecekler mi? Çalıların arasında kamışçın, baştan kara gibi kuşların sesleri yükseliyor. Bu bir alaca ağaç kakan. Ağaçların gövdesinde dikey olarak tutunup yukarı doğru tırmanır veya zıplar. Gagası ile taklayarak ağaç kabuğunu dinler. Alttaki böcekler hareket ettiğinde seslerinden yerlerini tespit eder. Kuş gözlemcimizin dikkatini çeken bir çılgın sesi.
Biraz bakındıktan sonra eli boş dönüyor. Evet arkadaşlar, bugün yine bulutlu kapalı bir havada kuş gözlemine çıktık. En son yaptığımız gözlemle bunu kıyaslarsak burada daha fazla tabii kuş görme şansımız oldu. Ancak ekipmanlarımızın çok iyi olmaması belki de biraz bizim yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı çok güzel görüntüler alamadık yine. Ama buna rağmen yine de bir güzel bir doğa yürüyüşü yaptık bu bölgede. Bu arada bölgenin adını vermek istemiyorum çünkü e, avcılar olabiliyor. Bazen kuşları avlamak için geçenlerde birkaç silah sesi de duydum. En azından bölge ismi, yer ismi vermezsek belki onların, kuşların, canlıların güvenliğini sağlamak adına bir adım atmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bölge ismi vermiyorum ama zaten bilenler, tanıyanlar biliyordur bölgenin neresi olduğunu. Küçük ötücü kuşlar var. Çok sayıda. Bayağı bir seslerini duyduk. Baştan karaları gördük. Diğer bir bölgede yaptığımız kuş gözleminde orada tepeli toygarları falan gördük. Tarla çinteleri yine bol miktarda vardı. Tahtalı kuşları vardı. Diğer artık sürekli gördüğümüz saksan, karga gibi şeyleri saymıyorum artık. Onları çok gördüğümüz için onları söylemeye bile gerek yok. Güzel bir bölge. Yalnız ışık şartları çok kötü. Güneş yok şu anda. Bulutlu bir hava. Mümkün olduğunca yakından ve kuşları da çok ürkütmeden çekmeye çalıştık görüntüleri. Az önce tam konuşma yaparken bir yırtıcı kuş gördüm derken şu anda yine görüyorum ama gitti, neyse. Sonra dönerse tekrar çekeriz. Yırtıcı kuş gördük, 2 tane, hatta 3 taneydi galiba, uçuyorlardı şu bölgede. Fotoğraflarını çek, bak ben ne zaman desem görüyorum ha, şu anda yine şurada gözüküyor. Görebiliyor musun bak? Çok uzakta ama belki biraz zoom yaparsan onu en azından biraz yakından da olsa gösterebiliriz. İşte bunları gördük. Az önce 3 tane burada yakında uçuyorlardı. Tam ben fotoğraflarını alabilirsem diye bir fotoğraf moduna geçerken onları kaçırdık, yani yakalayamadık. Türlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü çok arada bir mesafe var, yani uzaktalar. Bir de karanlık yani. Fotoğrafını çeksek bile simsiyah çıkıyor. Neyse, en azından nasıl diyelim, yani güzel bir hobi kuş gözlemciliği. Fotoğraflarını çekiyoruz, videolarını çekiyoruz. Amatör kendi çapımızda bir belgesel yapmaya çalışıyoruz. Bazen ara sıra belgesel tarzında çekimler yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz bölgenin ismini vermiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi başka bir yer var, oraya doğru gidiyoruz. Çekimlere devam ediyoruz. Zaten kapalı olan hava daha da kapanıyor ve gözlemcilerimizin işini daha da zorlaştırıyor. Günün sonunda bir bahriyle karşılaşıyorlar ve günü tamamlıyorlar. Kuş gözlemi ve doğa yürüyüşleri yoğun şehir yaşamından çıkıp nefes almak için birebir. Bu aktivite insana adeta bir terapi gibi geliyor. Doğaya saygılı tüm insanları kuş gözlemciliğine ve doğa yürüyüşlerine bekliyoruz.
Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.